Ade due dambala. Bana güçlerini ver. Bazen geçmiş asla gömüldüğü yerde kalmaz. Bazen bir şeytan ruhu yeni bir bedene ihtiyaç duyar. 1988'de bir oyuncak bir çocuğun hayatını kabusa çevirmişti ve şimdi o çocuk yeniden tehlikede. Bu kez Chucky daha öfkeli, daha acımasız ve daha ölümcül. O sadece bir oyuncak değil. O gerçek bir kabus. Dostlarım, bugün sizlere unutulmaz sahneleriyle, gizli detaylarıyla ve korku sinemasına adını ikonik harflerle yazdıran bu ürpertici oyuncak bebeğin ikinci filmini sunmaya çalışacağım. O halde hazırsanız Çocuk Oyunu 2 filminin şimdiye kadar anlatılmayanları neymiş gelin bir bakalım. Bu anlatacaklarım filmden ziyade dünyada nam salmasına zemin hazırlayan Chucky'nin asıl doğuş hikayesidir. Başlıyoruz. İlk filme kıyasla Çocuk Oyunu 2'de Chucky'nin yüzü daha detaylı tasarlandı. Animatronik efektler geliştirildi, yüz ifadeleri daha akıcı hale getirildi ve özellikle gözleri daha tehditkar görünsün diye biraz daha büyük yapıldı. Bu sayede Chucky'nin daha korkutucu ve canlı bir görünüm kazanması sağlandı. Filmin açılış sahnesinde PlayPulse şirketi ilk filmdeki yanmış olan Chucky'yi tamir etmeye çalışıyor ve gözlerini tekrar yerine yerleştirmektedir. Ancak bu sahneyi çekerken gerçekten animatronik sistemde bir hata oldu ve Chucky'nin gözleri yanlış hizalanarak aniden yukarı kaydı. Bu settekilere beklenmedik bir korku yaşatmıştı. Sonrasında ise sahne düzeltilerek tekrar çekilmiş ve son halini almıştı. Andy Barclay'i canlandıran Alex Vincent filmde kullanılan bir Chucky kafasını setten gizlice almıştı. Çünkü filmin çekildiği dönemde o bir çocuk yıldızdı. O dönemde yapımcılar animatronik bebekleri sıkı şekilde koruyordu. Çünkü koleksiyoncular tarafından çalınma riski vardı. Ancak Vincent bir şekilde oyuncak kafayı saklamayı başarmıştı ve yıllar sonra bir sinema etkinliğinde bunun gerçek olduğunu itiraf etmişti. Chucky'nin merdivenden yuvarlandığı sahne o dönemin animatronik teknolojisiyle yapılması en zor sahnelerden biriydi. Gerçek bir bebek gibi yuvarlanmasını sağlamak için özel bir mekanik iskelet geliştirildi ve birkaç farklı kukla kullanıldı. Kyle karakterinin Chucky ile mücadele ettiği araba sahnesinde arabayı oynayan Kristen Ellis gerçek bir kaza geçirdi. Sahneyi çekerken direksiyon beklenmedik şekilde kaydı ve araç bir set duvarına çarptı. Neyse ki kimse ciddi şekilde yaralanmadı ve sahne ufak değişikliklerle filme dahil edildi. Chucky'yi canlandırmak için kullanılan animatronik kuklalar 9 kişilik özel bir ekip tarafından kontrol ediliyordu. Çekimler sırasında bu ekip günde 15-18 saat çalışmak zorunda kalıyordu. Çünkü Chucky'nin hareketlerini gerçekçi yapmak için her detayı manuel olarak yönetmek gerekiyordu. Chucky'nin yüz mimiklerini hareket ettiren animatronik sistem bir sahnede arızalandı ve Chucky'nin yüzü kilitli şekilde kalmıştı. Özellikle ağzı açık ve sabit bir şekilde gülümserken. Bu hata sette korkutucu bir an yaşamasına neden oldu ve ekibin animatroniği sıfırlamasına neden olmuştu. Tabii ufak animatroniği sıfırlamak birkaç saatlerini alıyordu. Brett Dourif'un Chucky'ye verdiği ses post prodüksiyonda biraz daha tislleştirilmişti. Gerçekte Dourif daha kalın ve sert bir tonla konuşuyordu. Ancak yönetmenler Chucky'nin daha sinir bozucu ve çılgınca gülmesi için sesin frekansını biraz yükselttiler. Filmde Chucky Andy'yi oyuncak fabrikasında kıstırdığında ona şu ikonik sözü söylüyor. "Hiçbir yere kaçamazsın Andy. Burası son oyun alanı." Bu replik Brett Dourif tarafından senaryoya eklenmeden önce doğaçlama olarak söylendi. Yönetmen sahnenin etkisini çok sevdiği için diyalog olduğu gibi bırakıldı.
Filmde gördüğümüz devasa oyuncak fabrikası sahnesi tamamen gerçek bir depoda kuruldu. Ancak film ekibi seti daha geniş ve korkutucu göstermek için aynalar ve perspektif oyunları kullandı. Fabrikanın içinde ilerleyen oyuncak montaj hattı bile tamamen işleyen bir mekanizmaydı. Yani gerçeğiyle birebir. Her bir detayı film için düzenlenmiş muazzam bir set ekibiydi. Bir sahnede Chucky elini koparıp yerine bıçak takıyordu. Bu sahne ilk çekildiğinde çok daha kanlı ve grotesk şekilde hazırlanmıştı. Ancak test gösterimlerinde izleyiciler bu sahneyi fazla rahatsız edici bulunca yönetmen biraz daha hafifletilmiş bir versiyonla tekrar filme aldı. Bazı sahnelerde Chucky'nin hareketlerini daha doğal gösterebilmek için gerçek bir ufak çocuk kullanıldı. Minyatür kıyafetler giydirilen çocuk oyuncu kuklaya tam olarak uyum sağlaması için özel eğitim aldı. Dikkat edileceği üzere bazı sahnelerde Chucky'nin daha hızlı ve agresif hareket ettiği anlarda işte bu çocuk dublör sayesinde çekilmiştir. Filmdeki oyuncak fabrikası sahnesi Çocuk Oyunu 2'nin en unutulmaz anlarından biriydi. Ancak Chucky'nin eritilmiş plastikle kaplanıp patlamadan önceki ölüm sahnesi 3 farklı versiyonla çekilmişti. İlkinde sadece plastikle kaplanıp hareketsiz kalıyordu. İkincisinde ise daha büyük bir patlama oluyordu. Üçüncüsünde ise kanlı bir iç patlama efekti eklendi. Son versiyon filmin tonuna en uygun bulunduğu için bırakılmıştı. Öyle ki oyuncağın daha gerçekçi olması için yüzeyine silikon ve gerçek yanık dokuları gibi detaylar eklenmiştir. Bu yüzden Chucky'nin son hali birçok izleyiciye The Thing, yani 1982'de çekilen filmindeki yaratıkları hatırlatmaktadır. Fabrika sahnesinde Chucky'nin kafasının patlaması için özel bir kukla üretildi. Ancak bu kukla iç içe geçmiş iki kafadan oluşuyordu. Dıştaki yüzey patlatıp açıldığında içinden daha grotesk ve yanmış bir yüz çıkıyordu. Ancak bu efekt fazla ürkütücü bulunduğu için son anda yumuşatıldı. Oyuncak fabrikasında Andy ve Kyle'ın plastik havuzundan kaçmaya çalıştığı sahnede yerde kullanılan erimiş plastik aslında şeker bazlı bir maddeydi. Ancak o kadar kaygandı ki oyuncular sahnede defalarca kayarak düştü. Bu yüzden bazı sahneler yakın çekime alınarak düzenlendi. Oyuncak fabrikasında Andy'nin içinden çıkmaya çalıştığı bir kutu sahnesi vardır. O sahnede yanlışlıkla kutunun kapağı kilitlenmiş ve Alex Vincent, yani Andy'yi oynayan çocuk oyuncu gerçekten içeride mahsur kalmıştı. Neyse ki ekibin hızlı müdahalesiyle birkaç dakika içinde çıkartılmayı başarmıştı. Fabrika sahnesinin sonunda Chucky eriyen plastik içine düşerek acı içinde çığlık atmaktadır. Bu çığlık Brad Dourif tarafından gerçekten yüksek sesle bağırılarak kaydedildi. O kadar yoğun bir ses kullanıldı ki Dourif'in boğazı kayıttan sonra birkaç gün boyunca ağrımıştır. Filmin orijinal senaryosunda daha farklı bir son bulunuyordu. Chucky'nin oyuncak fabrikasında yenilmesinden sonra Play Pulse şirketinin yöneticileri Chucky'nin erimiş kafasını inceliyor ve bir bilim adamının onun içinden çıkan canlı dokuyu fark etmesiyle film son buluyordu. Bu sahne serinin sonraki filmlerine daha doğaüstü bir bağ kurabilirdi ama son anda iptal edilmişti. Fabrikada Andy ve Kyle'ın kaçtığı sahnede arka planda bazı Good Guy kutularında Tom Holland yazıyordu. Bu ilk çocuk oyunu filminin yönetmeni Tom Holland'a gizli bir saygı duruşuydu. Hatta şöyle bir detaydaysa Chucky'nin fabrikadaki sahnede eriyen yüzü Terminator filmine gönderme olarak tasarlanmıştır. İşte böyle dostlarım. Chucky geri dönecekti. Daha acımasız, daha korkunç ve daha kanlı. Ama bu başka bir videonun, yani Çocuk Oyunu 3 filminin bilinmeyenlerin konusu olsun. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Haftalık film bilinmeyenleri programını paylaştığım Instagram adresimi de takip etmeyi sakın unutmayın. Ve son olarak videoyu buraya kadar izlediysen ve kanalımı beğendiysen
kanalın daha da gelişmesi adına katıl butonundan ufak da olsa katkıda bulunabilirsiniz. Daha araştırılacak çok film var. Ben Kapital Bro.